Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda Fibonacci'yi inceleyeceğiz ve akümülasyon bölgelerinde nasıl faydalanabiliriz bunlara bakacağız. Şöyle hemen uyarımızı yapalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu uyarımızı yaptıktan sonra artık grafiğimize bakabiliriz. Şimdi Fibonacci kullanmadan önce bir genel fiyat hareketini anlamamız lazım. Şimdi fiyat yükseliyor, daha sonra düşüyor. Artık satışıyor. Bir yerde düştükten sonra akümüle olacak. Ve buradan sonra akümülasyon kırılıyor ve yukarı doğru gitmeye başlıyor. Bu birinci hareket. İkinci hareket seviyesi akümülasyon bölgelerinde diyelim ki fiyat yukarı doğru gidiyor ve bir yerde yorulup dinleniyor. Dinlendikten sonra kırılıyor ve tekrar yükselmeye devam ediyor. İşte buradaki bakın şu bölgeye, şu iki bölge bizim için akümülasyon bölgesi. Fibonacci kullanıp değerlendirebileceğimiz bölgeler olacak. Buralarda en iyi bir şekilde faydalanıp buradan kar etmeye çalışacağız. Şöyle hemen bunları kaldıralım ve artık hemen Aselsan'ı incelemeye başlayalım. Şimdi dikkat edin, fiyat yükselmiş ve düşmeye başlamış. Yani burası artık bir düşüş tarafı. Şimdi akümüle olmasını bekleyeceğiz. Burası akümülasyon tarafı ve buradan patlama, yükselme bekleyeceğiz. Burası da yükselme tarafı. Tekrar burada da bakın düşüş, akümülasyon, yükseliş. Bunların hepsini hesaplamaya çalışalım. Fibonacci aracılığıyla biz buradaki birikimi yukarı kırdığını gördük. O zaman hemen şuraya bir Fibonacci çekelim. Tabii Fibonacci'yi de nasıl çekeceğiz? Şöyle bakın, klasik Fibonacci kullanacağız. Evet, Fibonacci, klasik Fibonacci böyle. En alt bölgesindeki bakın 0 ile 0,236 seviyesinde. Bakın bu bölgeyi akümülasyon bölgesini sıkıştıracağız şu bölgeye. Burayı akümülasyon bölgesinin arasına alacağız. Ve oradaki hedeflerimiz genelde 1 ve 1,618 olacak. Tepeye kadar da giden var mı? Var. Ama biz genelde en fazla satış 1 ve 1,618'den gördüğümüz için buraları bizim için ne olacak? Değerli olacak ve buralarda artık kar satışı yapacağımız yerler olacak. Hemen şuradan örneklerimize başlayalım. Daha iyi bir şekilde anlayacaksınız zaten. Hemen bakın, bir Fibonacci aldım buradan akümülasyon bölgesinin altına ve akümülasyon bölgesinin üstüne de şu bölgeyi araya aldım arkadaşlar. Ve şimdi hedefimizi hesaplama zamanı. Bakın şu bölgeden kırılım, dip, alt ve ilk hedef neresiydi? 1 seviyesi. Bakın nokta atışı bir şekilde 1 seviyesine geldiğini görüyoruz. Yani 15.44'e kadar gelmiş. İlk Fibonacci kırıldığında. Evet, şöyle genişletelim. Genişlettiğimizde bakın şöyle. Evet. Tam şuradan bakın nokta atışı böyle. Evet. Burası da 1.618, ikinci satış yapacağımız bölge. Birinci satış değerlendirildi, düştü. Tekrar baktık, yoluna devam ediyor. O zaman 1.618'e kadar tutarız. 1.618'den sonra tekrar düşüş geldiğini görüyoruz. Evet, burada Fibonacci akümülasyon bölgesi kırdıktan sonra hedeflerine nokta atış bir şekilde gittiğini görüyoruz. Şimdi burada da yine bir akümüle olduğu bölge var. Hemen burada da bir Fibonacci kullanacağız. Şöyle alalım. Evet, en dip bölgesinden çekiyoruz ve yukarı doğru şöyle genişletebilirsiniz. Evet, bakın burada akümüle oluyor. Bu en dip bölgede kırılımdan sonra bir onay alıyor ve yoluna devam ediyor. İlk hedefimiz ne olacaktı? 1 seviyesi, yani 22.74 geliyor buraya. Şuradan küçük bir satış yediğini görüyoruz. Ve asıl hedef, yine devam eden asıl hedeflerden bir tanesi 1.618'e geldiğini ve nokta atışı bir şekilde oradan satış yediğini görüyoruz. Yani iki hedefine de buradaki akümülasyon bölgesi ulaştığını görüyoruz. Aslında buradaki akümülasyonlarda Fibonacci aracılığıyla hedef hesaplamada güzel çalıştığını, nokta atışı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Değerlendirenler umarım güzel karlar sağlamıştır. Şimdi Turkcell'e geçiyorum. Turkcell'de de bakın şurada hemen bir akümülasyon bölgesi var. Burayı değerlendirmek istiyorum. O zaman hemen böyle açalım ve yükseltelim. Evet, akümülasyon bölgesini aldık. İlk hedefimiz neresiydi? Bakın şöyle 1 seviyesi ve 1 seviyesi gördüğünüz gibi nokta atış bir şekilde geldiğini görüyoruz. Daha sonra 1.618, 2.618, bakın şöyle genişleteyim burayı. Daha net bir şekilde görünmesi için. Evet. 2.618'e kadar gittiğini görüyoruz. Yani burada şu hedef buraya kadar gitmiş. Yani dediğim gibi tavana kadar da gidebilir. 3'e kadar ve 4'e kadar da çıkabilir. Bu trendin ve rally'nin ne kadar süreceğin şirkete göre değişiyor. Ama genelde 1.618'i kullanıyoruz. 2.618'e kadar gelmiş ve buradan satış yediğini görüyorsunuz.
Buradaki akümülasyon bölgesi yoluna devam etmiş ve burada artık trendin bozulduğunu görüyorsun net bir şekilde. Ve burada alanlar güzel kar etmişlerdir. Bu akümülasyon ne kadar kar getirisi var? Burada %124 kar getirisi var. Aselsan'da ne kadar kar getirisi vardı? Bir de onu hesaplayalım. Evet, şurada buradaki kar getirisi %69, alttaki kar getirisi ise akümülasyon bölgesinden %90'lık bir kar getirisi olmuş ortalama. Peki Türk Telekom'a bakalım. Şimdi her zaman diyelim ki günlük olarak değil de haftalık olarak da bakabiliriz. Bakın şöyle bir fiyat aşağı iniyor. Burası mesela bir sağ bölge, baş kısmı da sol bölge. Burası da bir akümülasyon bölgesi olarak düşünürsek büyük zaman diliminde o zaman şurayı alalım ve şöyle akümüle olduğu buraya alıyoruz ve en alt bölgeye yerleştireceğim. Burası da kırılım bölgesi. Evet, nereye görüyoruz arkadaşlar? Nokta atışı bir şekilde 1.618 seviyesine, bakın 1.618 seviyesine geldiğini görüyoruz. Ve buradan güzelce satışını yemiş. 0 bakın şuradan 0.236 bölgesine akümüle olduğunu gördük. Ve buradan hesapladık buraya kadar. Tabi bir seviyesi burada çalışmamış. Yani 1.618 çalışmış. Bu şekilde gitmiş. Peki buradaki kar getirisi ne olmuş? Buradan %188 ortalama, neredeyse %200'lük bir kar getirisi olmuş. Bu akümülasyonun kırılımından sonra. Peki devam edelim. Diğer birkaç tane daha örneklere bakalım. Enkai'ye bakalım. Burada var mı? Şöyle bir bölge görüyorum ben burada. Günlükte bakalım. Evet, güzel bir akümülasyon bölgesi. Evet, şurası bakın net bir şekilde güzel duruyor. Bakın buralar dip, buralar tepe. Hemen burayı alacağım ve hesaplamaya çalışacağım. Bakın şöyle aldım. Hemen şuraya koyalım. Evet, buradan gidişatı şöyle hesaplayalım. Bakın burada akümüle oldu. Burayı kırdı. Yukarı doğru geldi. 786 ve aslında burada tam 1'e çok yaklaşmış ama 1 seviyesine gelmeden satışıymış. Burada da yine kar getirisi buradaki akümülasyon bölgesinin kırılımından dolayı %39'luk, diyelim ki alttan stop olduksak %30'luk bir kar getirisi var. Buradaki akümülasyon bölgesi de yine çalışmış. Tam hedefe gelmemiş ama yine de çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, başka nereler var? Evet, bakın burada çok güzel bir akümülasyon bölgesi daha var. Şimdi burayı da hesaplamak istiyorum. Burada net bir şekilde görülebiliyor. Şöyle bir kırılım var. Evet, şöyle. Evet, burası fiyatın birikim yaptığı yer. Burası kırılıyor. Yukarı doğru geliyor 786'ya. Tekrar aşağı inip burayı test ediyor. Tekrar burayı onaylıyor ve yukarı gidiyor. Nereye gelmiş? Arkadaşlar 1 seviyesine gelmiş. Şöyle ilk seferde gelemedi ama ikinci seferde geldi. Ve buradaki kar ne yapıyor? Enkai'de güçlü şirketlerden bir tanesi. %29'luk 30'luk ortalama bir kar getirisi. Bakın diğer akümülasyon bölgesinde de %30'luk bir kar getirisi ortalama vardı. Demek ki Enkai bir yerde akümüle yaptığında oradan yukarı kırılım geldiğinde %30 falan ne yapıyor? Yükselme potansiyeli taşıyor. Bakın şurada da bir tane var. Akümülasyon bölgesi. Böyle ufak ufak. Tabi bu yolun devamı olduğu için fazla çalışmıyor olabilir. Bir bakalım yine. Şurası şöyle 618'e kadar gelmiş olabilir. Şöyle hesaplayalım. Evet. Yani yolun devamı şöyle aşağı düştükten sonraki akümülasyonlar daha çok getiriyor. Ama yolun devamı olduğu için, bakın burada trendin devamı olduğu için daha az getirecek. Şöyle bir bakalım. Buradaki kar, bakın burada akümülasyonu kırıyor tekrar. Aslında çok güzel bir şekilde çalışmamış. Ama yine de buradan alım yapıldığında şu 0.618'e kadar geldiğinde %22'lik bir buradaki akümülasyondan alınan bir kar var arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet, başka şöyle net bir şekilde
Evet, karşımızda şu an. Evet, şurada da net bir şekilde bakın akümüle olduğunu görüyoruz. Bir de bunu hesaplayacağız. Hemen şöyle altına alıyorum ve akümüle bölgesini araya aldım arkadaşlar. Şimdi evet. Şöyle baktığımızda bu akümüle bölgesine kırıldığında ilk önce nereye gidecek? 1 seviyesine gidecek. Sonra 1.618'e belki gidebilir. Daha sonra gitmiş ama tabii geç olmuş. Ama 1 seviyesinin ilk hedefe nokta atış bir şekilde yetiştiğini görüyoruz. Buradaki akümülasyon kırıldı ve buradan getirilen kar %22'lik. Yine bir ortalama, demek ki bu Enkai şirketinde akümülasyonlardan sonra ortalama %22'lik 30'luk bir kar getirisi sürekli sağlayabiliyormuş bu şirket. Güzel bir şekilde de burada karını sağladığını görüyoruz. Şimdi bakalım, burada koza altın varmış. Evet, akümülasyon bölgesi, bakın şurası net bir şekilde görülüyor. Birikim yapıldığı görülüyor. Hemen buradan ne yapacağım? Fibonacci hedeflerimi alacağım. Bu birikim kırıldığını gördüm. Hem Fibonacci'yi aldım ve şöyle bu şekilde bir kırılım bölgesine yerleştirdim. Şimdi detaylı bir şekilde inceleyelim. Birinci hedefimiz 1 seviyesi. 1 seviyesine ulaşmış ve yoluna devam etmiş. Birinci hedef tamam. İkinci 1.618 büyük hedef de tamam. Ve daha da trend bitmedi. Daha da devam edeceğim diyor. Ve 2.618 nokta atışı bir şekilde buraya da geldikten sonra artık yorulmuş ve buradan satışlar ardı ardına gelmiş. Yani 3 hedefine de nokta atış bir şekilde gittiğini görüyoruz. Güzel bir kar getirisi olmuştur. Bakın buradaki akümülasyon kırmış. Koza altın işletmelerinde ortalama getirisi %80'lik bir kar sağlamış. Günlükte arkadaşlar güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Petkim'e bakalım. Evet, burada bakın hemen çok güzel bir birikim olduğunu gördük. Bu birikim yukarı doğru kırdığında hemen şöyle çalışsın, şöyle alalım ve yukarı doğru çekelim. Hedeflerine gitmiş mi? Şöyle hatta genişletiyorum. Daha ilerideki hedeflerini göstermek için. Evet, buradaki akümülasyon bölgesi yukarı kırılıyor. İlk hedefimiz 1 seviyesi. 1 seviyesi nokta atış bir şekilde gelmiş. Daha sonra 1.618'e de gelmiş. Daha sonra bakalım 2.618'e de gelmiş ve şöyle devamında bu trend yani bitmemiş, devam etmiş. Bayağı uzun bir trend serisi sağlamış. Bakın nokta atışı bir şekilde yine 3.618'de deyip buradan satış yediğini görüyoruz. Bakın şöyle şurada bu trend bütün hedeflerine varmış. Yani bizim aslında hedeflerimiz, asıl hedefimiz 1.618 ama bazen trend çok güçlü oluyor. 2'ye geliyor, 3'e geliyor ve bütün hedefleri 10 üzerinden vuruyor. Peki burada akümülasyon devamında bakalım 1.618'e kadar tutmuş olanlar %34'lük bir kar getirisi sağladığını görüyoruz. Daha yukarı, yani şurada temel analizine bakmak lazım. Şirket hala ucuz olmaya devam ediyor ve trend bozulmadan yukarı gitmeye devam ediyorsa tabii ki tutulacak. Küçük küçük kar satışları da yapılabilir. Burada 160, bakın %60'lık bir kar getirisi var. Diğer hedefte olduğuna göre şurada da en büyük bakın 3.618'e kadar tuttuğunda %80'lik bir kar getirisi sağladığını görüyoruz. Ortalama olarak güzel bir kar getirisi sağlamış. Evet, son örneğimize bakacağız. Şimdi Aksen'e de bakalım. Burada akümülasyon bölgelerini arayalım. Ve buradaki hedeflerini bakalım nerelere gitmiş. Evet, bakın son yakın zamanda burada bir birikim olduğunu görüyoruz. Hemen bu birikimi hesaplamaya çalışalım. Bakın buradan bir gün üzerinde kalamamış ve bir de aşağı gelmiş. Buralarda da aynı bölgede dip yaptığını görüyoruz ve şöyle aslında şuradan bir hedef hesaplayabiliriz. Alalım ve buraya getirelim. Evet, şimdi bakın nokta atışı 1.618'den döndüğünü görüyoruz fiyat. 1.618'den satış yemiş. Bakın 1 seviyesinden gelmiş, nokta atışı dönüyor. Bir daha üzerine çıkıyor. Yola devam ediyor. Ve iki hedefi de güzel bir şekilde tutturmuş. Zaten tepede olduğu için 2.618, 3.618'e daha gelmezdi artık zaten. Pahalı seviyeye geldi çünkü.
Burada artık trend kırıldığını görüyoruz. Ve trend kırıldığında hepsini satmamız gerekir. Burada akümülasyon bölgesinden çıktığında alan kişi bir seviyesine kadar Fibonacci hedefine geldiğinde %35 kazanmış. 1.618'e geldiğinde de %63'lük bir ortalama bu akümülasyondan kar getirisi sağladığını görüyoruz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Yani akümülasyon bölgesi gördüğünüzde, bir çıkış gördüğünüzde Fibonacci'yi kullanarak hedefleri hesaplamaya çalışabiliriz. Nereye kadar gider diye düşünenler, ben hedef nasıl bulayım diye düşünenler için umarım faydalı bir video olur. Bunda kendiniz deneyimlerinizi kendiniz kullanın. Bakın bir sürü bu şirketler üzerinde akümülasyon bölgeleri var. Bir yerde birikim yapılıyorsa, akümülasyon yapılıyorsa ve bir dönüş gördüğünüzde bakın burada da bir akümülasyon var. Burayı da hesaplayabilirsiniz. Şurayı da hesaplayabilirsiniz. Geldiğinde işte buradaki akümülasyonlar yukarı kırılıyor. Şirket güçlüyse buradaki hedeflerine gidiyor ve güzel de kar sağlıyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuş